Ay! Yürü! Şşş, tamam. Nga. Na. Nga. Ha. Ang. Bir keresinde burada kadının biri uçmuştu ya. İnanabiliyor musunuz? Şimdi ben yukarı doğru sizi yatak odama çıkaracağım. Türkiye. Türkiye. Wassalamualaikum. Aleykümselam. Ama Bali eskisi kadar maalesef uygun değil. Hello. Aa, Türk çıktı, merhaba. İsrailliler vardı, buraya giremiyorlar. Müslüman ülke olduğu için İsrailleri kabul etmiyor. Şöyle bir koltuğumuz var, 87 tane minderi var. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın Fatma? Bu yoldan geçerseniz vay halinize. Yerleri görüyorsunuz. Ne kadar kirli halde şu anda. Erkekler çalıyor, kızlar oynuyor. Tası tarağı sattım, Bali'ye taşındım. Evi arabayı sattım, Bali'ye taşındım demek isterdim. Fakat ne tasım var, ne tarağım, ne evim var, ne arabam var arkadaşlar. Yıllardır dünyayı gezen bu kardeşiniz olarak bir aylığına Bali'ye taşındım. Böyle bir ev kiraladım. Çok güzel. Pirinç tarlasına bakıyor. Burada bir tane havuzu var. İçeriği birazdan gezdireceğim. 2 tane odadan oluşuyor. Ve aylık burası şu anda elektrikle dahil 100.000 TL civarında. Bir villadan bahsediyoruz. Sağımız pirinç tarlası, solumuz pirinç tarlası. Çok güzel manzaraya bakıyor. Sesede bulunuyor. Şimdi hatta insanlar okullardan çıktı arkada. Okul işte çocuklar böyle ailelerin arkasında motorla gidiyorlar. Ben size bu bölümde zaten Bali'nin biraz genel kültüründen bahsedeceğim. Buraya gelen turistler neden buraya geliyor? Fiyatlardan bahsedeceğiz. Spor salonuna gideceğiz. Hayatımı göstereceğim. Son bir aydır ben neler yaptım, neler yapacağım, neler üzerine çalışıyoruz, neleri gösteriyoruz. Hepsini anlatacağım. Sizler değerli koltuklarınızda oturuyorsanız lütfen bu kardeşinize "Ya Sezer, iyi ki bu videoyu çektin kardeşim. Ellerine sağlık" diye yazarsanız çok mutlu olurum. Bir tane de beğeni bırakırsanız daha da tatlı olur. Bırakmazsanız da canınız sağ olsun. Ben şu anda çok güzel enerjim var. Bali'de işte 2 hafta geçti. Hiçbir şey yapmadım açıkçası. İlk kez video çekiyoruz. Umarım da sizlere güzel bir videoyu yayınlayabilirim. Şimdi ben size bir soru soracağım. Sezer Yılmaz deyince aklınıza gelen ilk 3 şeyi bir zihninizde oturtabilir misiniz? Ben sayayım sizlerle beraber. Deniz, kum, güneş, plajlar. İkincisi Fenerbahçe. Üçüncüsü de Bali. Benim en çok geldiğim yerlerden bir tanesi ve ben bunları The Sezar'da kendi markamda tişört olarak sizlere sunmaya karar verdim. Dedim ki sarı lacivert çok severim. Buradan Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonlu arkadaşlara da üzülmesinler. Yeni koleksiyonda onlara da ait şeyler yapacağız. Hiç merak etmeyin. Sadece 150 adet bir tane bu renkten, bir tane de beyaz bordo tişörtümüzden Bali, bir de Paradise yazıyor. Cennet demek. Bali cennet gibi yer zaten. Bu tişörtlerimizi alabileceksiniz. Sadece 649.90'a alabileceksiniz. Müthiş bir pamuk kumaşı vardır. Terletmez. Yazları çok keyifli giyersiniz. Bu kardeşiniz ne dedi? The Sezar kurulduğunda hiçbir zaman çok pahalıya, çok böyle inanılmaz uçuk rakamlara satılmayacak. Herkesin üstünde göreceğiz dedik. O yüzden 150'şer tane beyazı ve bu renkten bulabileceksiniz. Alanları alsın. Her hafta 2 haftada bir zaten yeni ürün de çıkartıyoruz. Bilginize, çok talep olursa yenisini de çıkartır sizler için. Hiç merak etmeyin. Aşağıda açıklamalarda linki var. Ulaşabilirsiniz. Ayrıca sizler de benim gibi işte yeni bir ürün çıkartıp e-ticarete girmek istiyor olabilirsiniz. Fakat şu soru işareti var. Ya Sezer kardeşim, senin sosyal medyan güçlü. Bunun reklamını rahatlıkla yapabiliyorsun. Video çekme yeteneğin var. Bizde bunlar olmadığı için nasıl internetten ürün satarız diye düşünüyorsanız hiç korkmayın. Şu anda Create UGC sayesinde yapay zeka ile beraber arkadaşlar hiçbir şeye maliyet harcamadan tüm ürünlerinizi pazarlayabiliyorsunuz. Nasıl mı? Gelin göstereyim sizlere dostlarım. Evet dostlar, aşağıdaki linke tıkladığınızda bu web sitesine ulaşıyorsunuz Create UGC'nin. İstersek buraya tıklayarak direkt yeni bir video oluşturabiliyoruz. İstersek buradan avatarlarımıza ulaşıyoruz. Assets kısmı var. Nano Banana Pro teknolojisiyle şu anda AI olarak ürünler yaratabiliyorsunuz. Burada videolar var. Hangi platformda izlenen videoları görmek istiyorsanız buradan ilham alabilirsiniz. Şimdi gelin reklam videosu çekelim. İsterseniz buradan AliExpress'ten, Amazon'dan ürün satıyorsanız buradan linklerinizi koyup ona göre ürünlerinizin videolarını yapabilirsiniz. Ya da isterseniz buradan mesela örnek bir tane seçelim. Şu bir tane face cream. Mesela ürün elinde olsun şahsın. Burada ürünün ismini yazıyorsunuz. Burada açıklamasını yazıyorsunuz. Ürünün görselini buradan seçiyorsunuz. Mesela ben bunu seçtim. Next dedik. Buradan hangi platformda yayınlayacağınızı seçebiliyorsunuz. İsterseniz Instagram'a 30 saniyelik, hangi dillerde, bir sürü dilde yapabiliyorsunuz. Türkçe de yapabilirsiniz. 9-16 yönünde yapıyoruz. Buradan artık şeyi seçmemiz gerekiyor. Nasıl bir görsel olsun. Direkt şu Asyalı kadını seçelim. Buradan ses dosyalarını seçebiliyorsunuz. Taylandlı seçmek istiyorum. Şimdi geldik scriptli bölümüne. Ne söylemesi gerektiğini sizler belirleyebilirsiniz. Burada 3 tane örnek script var. İsterseniz direkt bunları seçebilirsiniz. Mesela bu gayet güzel. Benim hoşuma gitti bu. Seçtiğim tüm dosyalar okey ise generate et diyor. Artık video birazdan önümüze çıkacak arkadaşlar. Evet dostlar, videomuz hazır. Beraber izleyelim. Konuş.
Çok iyi değil mi ya? Gerçekten hani bu kadar teknolojinin gelmiş olduğu nokta beni şaşırtıyor. Click now to clean your bottle and join the beauty revolution. Eğer sizler de bu uygulamaya ulaşmak istiyorsanız aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. 7 gün boyunca da ücretsiz şekilde kullanabilirsiniz. Haydi videomuz devam etsin dostlar. Şimdi dostlarım, o zaman evimi tanıtmanın zamanı geldi. Bayağıdır böyle güzel evim de olmamıştı. İlk kez böyle rahata, konfora alıştığımız bir dönemden geçiyoruz. Haydi gelin içeriği tanıtalım sizlere. Hoş geldiniz evimize. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Öncelikle mutfağımızdan başlamak istiyorum. Böyle bir Amerikan tarzı mutfağımız var. Burada yemeklerimizi yiyoruz. Bazen patatesli yumurta yapıyoruz, bazen menemen yapıyoruz. Güzel bir aile ortamını hissettiğimiz evden oluşuyor burası. Burada işte supplementlerimiz var, çiçeklerimiz var, kahve yapma makinamız var, shaker'ımız var, protein shake'ler yapıyoruz. Yemek pişirme kısmını bayağıdır yapmıyorduk. Onu tekrardan yapmak güzel, keyifli oluyor. Beraber bir şeyleri paylaşabilmek. Oturup Avrupa Yakası izliyoruz mesela. Bence çoğunuz seviyordur Avrupa Yakası'nı. Sonrasında ne yapıyoruz? Diyoruz ki yemeğimizi yedik. Bulaşıklarımızı yıkadık. Hadi artık diyoruz akşam bir sefa yapalım şurada. Şöyle bir koltuğumuz var. 87 tane minderi var. Nefret ediyorum, nefret. Her seferinde dağılıyor, her seferinde toparlıyoruz. Kardeşim senin de böyle şikayetlerin olsun diyorsunuzdur. Evet, haklısınız arkadaşlar. Sonrasında burada keyfimizi şöyle bir uzanayım ben size. Oh, sizin ne güzel hayatınız varmış ya. Ben oradan oraya koşturuyorum. Bavulu alıyorum oradan oraya. Siz burada oturuyorsunuz, beni izliyorsunuz. Bir tane de işte beğeni atarsınız. Çok güzel oluyor. Hakikaten çoğu videoda ev hastalıktır falan diyordum ama doğru konumlanırsan, doğru insanlarla beraber aynı eve girersen bence ev hastalıktan ziyade ev mutluluk kavramına çıkıyor. Ama yine de eve çok alışmayın. Dışarıda şimdi mesela dışarı çıkartacağım ben sizi. Motora bineceğiz, etrafı gezeceğiz, Bali hayatını göreceğiz. Bali'nin insanı keşfedeceğiz. Evde güzel bir hayat yakalayabiliyorsun ama esas hikaye de her zaman dışarıda. O yüzden dengeyi bulabilirsek ayın 30 günü de 30 günde evde oturmak yerine çalışmadığımız suretlerde özellikle pazar, cumartesi çocuklarımızı alıp bahçe, mangal, piknik, işte hep beraber bir yürüyüşe çıkmak, dağ, bayır, ova gezmek sizlere ne yapacak? Yeni bir şarj olacak. O yüzden lütfen dışarı çıkın. Çocuklarınızla zaman geçirin ki onlar da bu hayatın değerini, dengesini anlayabilsin. Nacizane bu kardeşiniz 33-34 yaşına gelecek. Bunları yaşadı, gördü. Elinden geldiğince de her şeyi göstermeye çalışıyor. Sabahları kalkıyoruz. Bir tane şuradan Animal Spirit diye bir şey var. Buradan kart çekiyoruz. Ya bana 3 gündür deniz anası çıkıyor. Neymiş deniz anası diye bakıyorum. Serbest bırakman, kontrol etmemen lazım. Abi böyle diye ben size YouTube videosu çekmeyi unuttum. Her gün serbest bırakıyoruz. Hiçbir şey kontrol etmemeye çalışıyorum. Ama bazen de kontrol ederken esas hayatı da kaçırıyoruz. Yani kontrol etmeyi çok fazla kafamıza takmamamız lazım. Çok fazla bu kapitalist düzenin de etkisi altında kalmamamız lazım. Her şeyi unutuyoruz. Sevmeyi unutuyoruz, paylaşmayı unutuyoruz, dokunmayı unutuyoruz. İşte insanlarla zaman geçirmeyi unutuyoruz. Hep bir de bize empoze ediyorlar. Diyorlar ki tek başına çok güçlüsün. Her şeyi tek başına yapabilirsin. Sen iyisin diyorlar tek başına. Ama niye öyle? Niye sevdiklerimizle bir arada bir şey yapamıyoruz? Mesela iş açacak oluyoruz. Arkadaşlarımız, çocukluk arkadaşlarımız oluyor. Hemen diyoruz ki arkadaşla iş yapılmaz. Akrabayla iş yapılmaz. Niye hep biz kötüyü seçiyoruz? Yapılıyor abi. Bal gibi de yapılıyor. 3-4 tane işletmem var. Hepsi de arkadaşlarımla, işte iş ortaklarımla, tanıdıklarımla vesaire. Eğer doğru arkadaşlıkları, bağı kurabiliyorsan her yerde her şeyi yapabilirsin. Şimdi ben yukarı doğru sizi yatak odama çıkaracağım. Burayı gezdikten sonra da ofisimi göstereceğim. Sonra devam edeceğiz. Evet efendim. Yatak odamıza hoş geldiniz. Burada bir problemim var. Problemi anlatmadan olmaz. 100 bin liraya para veriyoruz bu eve. Fakat öyle bir güneş alıyor ki burası. Baksanıza manzarayı. Ya sabah uyanıyorsun. Düşünsene. Allah sizlere daha ilerini nasip etsin. Ben bayağıdır böyle güzel yerlerde uyanmaya hasret kalmıştım. Tabii uyanıyoruz. Hani güzel yerlerde gidiyoruz ama çok iyi yerlerde kalamıyoruz. Çok pahalı olduğu için bazen. Abi bir uyanıyorsun. Böyle pirinç tarlası. Burada işçiler de var. Ben onlarla bağ da kurdum. Su falan veriyorum. Yazık, sıcağın altında çalışıyorlar. Balilere gerçekten şu anlamda üzülüyorum. Bu insanlar çok az paralarla çok güzel mutluluğu yakalayabiliyorlar. Ama Bali'de yaşayanlar genelde Avrupalılar, Amerikalılar, Avustralyalılar, Ruslar. Yani burada Bali'nin halkı işte pirinç tarlalarını sürerken burada gencecik 22-23 yaşındaki çocuklar fırıl fırıl geziyorlar, dolaşıyorlar, keyif alıyorlar hayattan. İnşallah bu adamların da bir gün yüzü güler ama çok zor. Burası yatak odamız arkadaşlar. Klima çok zayıf çalışıyor. O yüzden çok sıcak yapıyor. Hiç memnun değilim açıkçası. Bir de ama en güzel tarafı terasımız var.
Terasımız da yine aynı şekilde. Burada akşamları oturuyoruz. Kahvelerimizi alıyoruz. Sohbet ediyoruz. Sohbet etmeyi unutmuşuz. Sürekli sosyal medyayı yaşamaktan dolayı böyle bir ortamda keyif alıyoruz. Hello! Kolaylıklar diliyoruz onlara. Eskiden Adana'da pamuk tarlaları vardı. Çukurova'da. Kitaplarda hep okurduk. Hiçbir zaman gidemedim ama aynı bana böyle o oraları andırıyor biraz da. İşte buranın yerlileri olunca zorluğu bunlar çekiyorlar. Gel bir de banyomuzu vesaire gösterelim. Ofisimizle beraber devam edelim. Videomuz zaten sonra dışarıda devam edecek. Burası da banyomuz arkadaşlar. Normal klasik klozeti var. Tuşu var. Aynı zamanda 2 tane lavabosu olması çok güzel bence. Burada 2 kişi olduğunuzda çift olarak, ebeveyn olarak burada biriniz diş fırçalarken diğeri yüzünü yıkayabilir. Gelin sizi ofisime götüreyim. İlk kez hayatımda ofisim var. Nasıl bir ofis? Hadi gidelim. Bu da az önce bahsettiğim beyaz bordo tişörtümüz arkadaşlar. Bak rengin güzelliğine bak. Bak tertemiz tişört. 2 renkten oluşuyor. Kimseyi yormaz. Bali Paradise. Bali'ye gelmeden önce alışverişinizi yapıp buralara gelebilirsiniz. Gelin ofisimizi gösterelim arkadaşlar. Burası da ofisimiz. Hoş geldiniz. Ben burada ne yapıyorum? Ben burada oturuyorum, çalışıyorum. Sezer Yılmaz Akademi'yi kurduk zaten. Oradan sizlere eğitimler anlatıyorum. Sosyal medya nasıl olur vesaire. Kitaplar okuyoruz. Kamera getirdim. Türkiye'den kamera almıştım. Bak size bir şey anlatayım. Kaç yılıydı? 2023 yılı. Daha ilk kez Tayland'a gitmiştim. Son cebimde $7.500 param kalmıştı. Hiç unutmam. Son ama hani başka hiç param yok bankada biriken vesaire. O zaman da ne sosyal medyadan para kazanabiliyoruz ne bir şey yapabiliyoruz. Kimse reklam geliri vermiyor. Hiçbir şey yapmıyor. Burada konaklamalar çok pahalı oluyor. İşte villalarda falan kalmak istesek. Onlar bedavaya işte ev tanıtımı yaptırıyorlar bana. Dedim ki ulan ben işime yatırım yapacağım. Şu anda elimizde çektiğimiz kamerayı alacağım. Bir tane bunu alacağım. 2 tane mikrofon alıp gimbal'la işi bitireceğim dedim. $7.500'ın $5.000'ını oraya bıraktım. Ya 1500 ya $2.500 param kaldı. Tam hatırlamıyorum. Dedim oğlum Sezer yaptın bir kumar. Yani bunun sonunda ya kazanacaksın ya kaybedeceksin. O günden sonra YouTube, Instagram tarafına çok yüklendim. Çok şükür işlerimiz düzeldi. İşbirlikleri alabildik. Daha farklı çalışmalar yapabildik. Daha farklı büyük kitlelere ulaşabildik. İşte işimize yatırım yapmanın önemini o gün anlamıştım. Bazı şeylere yatırım yaptığınızda değer bilip üretmeye başlıyorsunuz. Çünkü cebinizde atacak son kurşununuzu veriyorsunuz oraya. Bazen o riski aldıktan sonra bazı şeyler büyüyor. O yüzden risk alabilirsiniz. Burası bu şekilde. Burada da bir tane tuvalet var. Evimiz bu şekilde arkadaşlar. Çıkalım bir de kapının önünü göstereyim size. Sonra atlayalım motoru. Artık Bali'yi keşfedelim. Ev turu bu kadar yeter. Uzadı bile. Burası da kapımızın önü. Böyle motorları buraya park ediyoruz. Bir site gibi düşünebilirsiniz burası. Dediğim gibi gelecekseniz ben bunu nereden buldum? Facebook'tan, WhatsApp gruplarından falan buldum. Sizler de Bali'ye taşınacaksanız o şekilde bulun. Ama Bali eskisi kadar maalesef uygun değil. Yani böyle villalara 100.000 lira vermek ciddi rakamlar. Ben Fethiye'de 50, 60, 70 bin liraya böyle binalar bulabilirim. Ama Fethiye'de de bu kadar iç dizayna önem vermiyorlar. Haberiniz olsun. Haydi Bali videomuz başlasın. Şimdi Bali'yi keşfetme zamanı. Şu an kafamda gördüğünüz şey aslında buranın motosikletlerinin, kuryelerin taşıdığı aslında kask. Bunlar sizlere hizmet veriyor. Gojek ve Grab diye. Bali'ye geldiğinizde mutlaka bu iki uygulamayı indirin. Gojek ve Grab. Yazılı altta açıklamasını bırakırız zaten. İndirdikten sonra motor sürmeyi bilmiyorsanız bile bunlar sizi her dakika, 1 dakika hemen uzaklıkta olurlar. Tık diye alırlar. İstediğiniz yere çok uygun fiyata götürürler. Ama biz ne yapacağız? Biz bugün Gojeklik yapmayacağız. Bana bu kask bu motosikletten kiralamadan geldi. Bu motosikletin aylık kirası da $90 arkadaşlar. Yani günlük $3 civarına geliyor ama yerlisinden bulursanız. Ben değil, çok sevdiğim bir insan bana buldu sağ olsun. Yerlisi işi biliyor abi. Yerlisine güveneceksin. Haydi başlayalım. Kameramı bağladım motosiklete, evden çıkıyorum. Şimdi Bali'nin ne kadar kalabalık hale geldiğini ben size bizzat göstermek istiyorum arkadaşlar. Vızır vızır, vızır vızır. Yani hiç durmuyor. Mikrofonu da sessiz moda almayacağım. Her şeyi bizzat duyun istiyorum. Çünkü burası artık çığırından çıkmış durumda diyebilirim. Burada normalde 4,5 milyon insan yaşıyor Bali'de. Fakat geçen sene yani 2023 hatta 2,5 sene öncesinde gelen turist sayısı 5,5 milyonu gösteriyor. Artık turistlerin çoğu da geldi mi kalıyor, gitmiyor vallahi. Öyle bir hale geldi. Ben size şimdi şehrin içine doğru bir yol alıp göstermek istiyorum. Burada kasksız kesinlikle dolaşmayın. Çünkü bizim zaten şu anda burada ehliyetlerimiz geçerli değil arkadaşlar. Ehliyetlerimizin geçerli olmayışının sebebi de international ehliyet isterler. Fakat onu kabul etmiyor Bali devleti ya da diğer Asya ülkeleri. Yani yakalandığınızda ya 3-5 sıkıştırıyorsun. Artık kardeşin şeyine kalmış, inisiyatifine kalmış ya da
diyor ki kasksız geldin 250 bin rupi. International ehliyetin yok 1 milyon rupi. Toplamda 1.250 yapar. Bu da yaklaşık 80 dolar ceza demek. Haberiniz olsun. Ben geçen gün yakalandım. Kardeş dedim ben dedim sizin ülkenizi çekiyorum. Videolar çekiyorum. Bana yapmayın dedim ya. Hani ben anlık bir takmadım dedim. Normalde hep takıyorum. Bak dedim kaskım da var. Sonra YouTube videolarıma girdi. Bali'yi gördü. Tamam dedi sen 200 versen yeter dedi. Öyle kaytardık. Ama her zaman şans böyle gülmeyebilir tabii ki de. Bakın yollar bu şekilde. Bali'de motor sürdüğünüzde mutlaka böyle trafiğin içine dalıp gideceksiniz. Hani hep böyle her yerden motor çıkıyor. O yüzden motor sürmeyi bilmiyorsanız ya da ilk kez başladıysanız önermiyorum. Ehliyetli olacak iş değil bu. Yani bayağı kalabalık. Her yerden vızır vızır motor çıkıyor. Bak çocuğuyla geçeni var, kassız dolaşanı var, oradan geleni var. Hani dikkat edin arkadaşlar. Turist olarak geldiğinizde burada herhangi bir lokale çarptığınızda emin olun sizden 3-5 koparmak isteyecektir. O yüzden tecrübeli değilseniz hiçbir şekilde önermiyorum. Kesinlikle önermiyorum. Burada benzinlik şeklinde alabilirsiniz ya da dükkanlarda şişeler şeklinde satılıyor. Benzinlikten alırsanız 15 bin, 14 bin rupiye alırsanız litresini çok daha uyguna gelir ama böyle insan elinden alırsanız böyle marketlerden falan yani o anlamda onlar 30-40'lara kadar satıyorlar litresini çok pahalıya denk geliyor. Neredeyse 2-2,5 katına kadar çıkıyor. O yüzden benzinlikten almaya özen gösterin arkadaşlar. Dağınık bir düzen varmış gibi gözüküyor. Sonra buraya Bali'ye geliyorsun. Mekanların içine bir giriyorsun. Ana diyorsun burası Amerika, Rusya, Avustralya böyle inanılmaz konsept kafelerin olduğu, inanılmaz güzel yerlerin olduğu. Hele cimler var arkadaşlar. Cim Nirvana diye geçiyor. İçinde deniz derya var yani. Acayip bir şey. 250 dolara aylık üyelik veriyorlar. Yani değer mi diye sorarsanız Bali gibi bir adada bu değmez. Neden değmez? Çünkü Amerika'da 30-40 dolar ödediğin şeyi burada 250 dolara çözebiliyorsun. Ama arada çok büyük bir fark var yani. Eğer tüm gün takılacaksan bence değer. Ama diyorsan ki ben Bali'yi yaşamaya geldim. Gerek yok yani. Hani buna gerek yok o kadar para veren. Bir sürü gym var burada 50-60 dolara yazılabileceğiniz. Sadece gym'i var ama hani böyle ice bath'iymiş, spa'sıymış falan hiçbir şey yok. Sadece ağırlıkların olduğu. O bile pahalı baktığınızda ya. Buranın asgari ücreti ne kadar? 200 dolar, 250 dolar insanların. Ama burası artık bu insanların yaşadığı çevreden çok turistlerin yaşadığı bir şehir haline geldi. Baktığınızda tüm gelir kaynaklarını incelediğinizde Bali'nin %60 turizmden geliyor. Ciddi bir rakam. Turizmi kesersen burada mahvolur bu ülke. Ki kesemezsin de zaten şu an akın akın geliyor insanlar. Baksanıza her yerden bir şey çıkıyor. Umuyorum bu videoları hoşunuza gidiyordur. An be an yaşatmaya çalışıyorum ben ambiyansı. Bali'de nasıl yaşadığımı vesaire. İyi oluyordur. Yollar da böyle zaten. Temiz. Ama bazı yerler var böyle shortcut dediğimiz kısa yollar. Oralar böyle daracık oluyor. Birazdan oradan geçebiliriz. Görürsünüz. Hepsini göstermek istiyorum. Bakın şimdi geldik o shortcut'a. Görüyor musunuz? Bir sürü motor geliyor. Daracık yollar. Bir keresinde burada kadının biri uçmuştu ya. İnanabiliyor musunuz? Böyle gecenin köründe görmemiş buraya uçmuştu. Kocası gelmişti. Kavga etmişler bir de kocasıyla. Kocasıyla konuşmuyordu falan. Adam bize geldi ya işte kavga ettik falan filan dedi. Dedim abi geçmiş olsun. Bak görüyorsunuz daracık yollardan geçiyoruz. Sağlı sollu motorlarla. Çok acayip. Yani bu ülkeye, adaya alışabilmek için doğayı sevmeniz lazım. Böcekler olacak, hayvanlar olacak, sivrisinekler olacak, motorlar her yerden çıkacak. Şehir hayatı yok, düzen yok. Bu kadar düzensizliğin içinde de mutlu olabilirim diyorsan, doğada kalabilirim diyorsan gel. Ama onun yerine şikayet ederim dersen haberin olsun. Böyle bir dünya burası. Normal değil yani. Geçen gün bana arkadan biri vurdu ya. Yani bir tanesi önden geliyordu çok hızlı şekilde. Ben durunca tak dedi arkamdan vurdu da bir şey olmadı çok şükür. Çok ilginç ya. Baksana da burada bir tane bir şey var. Üstü kapalı. Gölge tente yapsın diye. Su birikmiş yerde. Ama insanlar bayılıyor buraya. Ben de seviyorum açıkçası. Güzel. Tayland mı Bali mi diye sorarsanız ben Taylandçıyım abi. Deniz neredeyse ben oradayım. Deniz güzel olan yerin hastasıyız yani. Deniz Tayland'da çok çok güzel. Bali'de de fena değil ama öyle aman aman yok. Burada genelde insanlar surf yapmaya geliyor. Öyle çok deniz turizmi yapmaya gelmiyorlar. Siz de gelecekseniz deniz için gelmeyin. Surf yapacaksanız güzel olur. Denizde Uluwatu kısmında güzel. Onu da bir gün çekerim zaten sizlere anlatırım. Daha önceki Bali videolarımı izlemediyseniz onları da izleyin lütfen. Orada hep aktarmıştım zaten. Bak burada trafik oldu böyle. Küçücük alan. Sıkışıp kalıyorsun. Ki bu şu an çok normal hala haberiniz olsun.
Çok daha kötülerini gördüm ben. Burası da sağlı sollu mekanların olduğu, kebap kültürün olduğu, burada veganların olduğu bir yer. Farklı farklı alanlar var. İstersek düz gidebiliriz, istersen sağdan girebilirsin. Her yerden bir yol çıkıyor. Yollar bazen tabii dağınık ama itibariyle güzel. Daha önce çekmiştim. Burada sağ tarafında Krate Cafe var. Burada kahvaltınızı çok uygun fiyata kocaman porsiyonlarda yiyebiliyorsunuz. Yavaş yavaş Canggu'nun iç bölgelerine geldik. Ben buralara çok uğramıyorum açıkçası. Ben akşama doğru cime gittiğimde size göstereceğim kendi yaşadığım mahalleyi. Ben mahalle kültürünü yaşıyorum. Böyle turistlerin olduğu değil de kendi böyle evi olanların, burada yaşayanların hayatında olduğu bir yeri yaşıyorum. Abi çok yoğun. Yani gözünüz açık değilse burada kaza yapmamak çok zorlaşıyor gerçekten. Ama bir şekilde de kaza olmuyor çok şükür. Aman inşallah bir şey olmaz hiç de. Ama uyanık olmanız lazım buralarda. Şöyle hızlanalım. Vızır 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 vızır. Hiç durmuyor valla. Bir Vietnam Hanoi bir Bali ya. Vallahi billahi. Bakın size Bali'de işiniz olmadığı sürece hiçbir zaman uğramamanız gereken bir yeri göstereceğim. Bazen o kadar kalabalık oluyor ki bak giriyorum şimdi oraya doğru. Burası Shortcut diye geçiyor. Hiç sevmiyorum burayı, haberiniz olsun. Ya işiniz olmadığı sürece buralara gelmeyin. Mahvolursunuz. Arada uğrayın tabii de. Bak sol tarafın pirinç tarlası, manzara vesaire. Yavaş yavaş oraya gidiyoruz. Akşam saat 5.30-6.30 arası gün batımı olacağı zaman bu yoldan geçerseniz vay halinize, tıkanıp kalıyorsunuz. Nefes alacak yer kalmıyor. Yavaş zaten kalabalığa doğru giriyoruz şu anda ağaçların altında. Oo gene öyleyse zaten girmeyeceğim, haberiniz olsun. Ben size gösterme amaçlı. Şu an saat 3'ü 18 geçiyor. Tarihlerimiz 10 Mart arkadaşlar. Güncel videolarla gidiyoruz. Hep kızıyordunuz stok yapma diye. Alın size stok değil güncel. Yani bugün çekiyoruz, editleniyor falan filan derken pazar günü yayınlanmış oluyor sizlere. Bir de çok kısa tuttun oğlum. Sen eski Sezer ol dediniz. Ben size her şeyi anlatan Sezer'e geri döndüm. Çok fazla kat olmadan her şeyi yaşadığım gibi anlatıyorum. Ha geldik işte o nefretlik yere. Nefret ediyorum ben bundan. Vallahi billahi böyle bir şey olamaz. Halis mulis herkesin videosunu çektiği o shortcut. Bakalım girelim şu an ne durumda. Şu an boş arkadaşlar. Burada normalde iğne atsanız iğne bile der ki ben niye buraya geldim. O derece olur. Yine fena değil. Şu an çok rahat gidiyoruz. İşiniz düşmediği takdirde Cemagi, Sese, Kedungu taraflarından çıkmayın. Berava, Canggu'nun içi artık böyle tamam çok güzel kafeler var, çok güzel restoranlar var, gece hayatları var ama çekilmez hale gelmiş. Yani patladı burası. Çok fazla patladı. Yol yok. Yani Bali'de bir sözde şey var, bilgi var. Metro yapacaklarmış vesaire ama ne zaman yaparlarsa. Şu an çok iyi halde. Kötü hali denk gelmez umarım sizlere. Araba da gidince rahatladı. Bali'den arabayı çıkar zaten. Bali çok rahatlar. Motorlar zaten kalabalık yapıyor gerektiğince. Arabalar iyice kilitliyor burayı. Şurayı bu kadar hızlı geçtiğim çok nadir dakikalardan bir tanesi. Evet, oraya atlattık. Şimdi bir tane görevim var. O görevi gerçekleştireceğim. Gidelim görevimizi yapmaya. Şimdi biraz da benim yüzümü görün arkadaşlar. O görevimizi tamamlamak için çok sevdiğim biri bana hediye aldı. O hediye de maalesef bedenime uymadığı için onun değişimini yapacağız. Yine aynı yollardan geçeceğim aslında. Size farklı yönde bilgiler vermek istiyorum. Burada turizmde çalışan işçi sayısı 1 milyonu bulmakta. Yani nüfusun 4 milyon olduğunu düşünürsek bunun yaklaşık 1 milyonu turizmde çalışıyor. Hizmet sektörlerinde. Bali'de geldiğinizde kafelerde Balileri gördüğünüzde sipariş verdiğinizde emin olun çok güler yüzle sizleri karşılayacaklar. Keyif alacaksınız. Fakat şu oluşum var. Yani bizdeki kadar hiçbir şey hızlı değil. Bizdeki kadar hiçbir şey pratik değil. Yani dünyanın neresine gidersen git Türk pratikliğini, Türk hızını, Türk çakallığını bulamazsın abi. Biz pratik zekalı insanlarız. Baktığında dünyada nereye gidersen git, hangi ülkeye gidersen git, bizim restoranımızı da görürsün. Oraya en güzel yeri de açmış olanı görürsün. Bayağı mal mülk sahibi olmuş olanı da görürsün. Biz gerçekten konumlanmayı, göçüp orada yaşamayı çok iyi bilen bir toplumuz. Bu zaten yıllar evvel öncesinden geliyor. Osmanlı'dan da öncesinde geliyor. Selçuklular döneminden geliyor. Biz kavimlerle beraber göçerek Anadolu'ya yerleşen bir topluluğuz. Herhangi bir yere yerleşip büyüme hızımız çok çok yüksek. Direkt topluluk oluşturma olayımız da çok yüksek. Yani öyle olunca da şu anda burada alacağınız hizmet sizi belki mutlu etmeyecek ama hız olarak gerçekten güler yüzlü olmaları sizi fazlasıyla mutlu edecek. Endişeniz olmasın o konuda. Bir de yani sipariş aldıktan sonra genelde 2 kere tekrarlarlar hata yapmamak için. Bunu da aslında buradaki işletme sahipleri söyler. Ya hani yapıyorsun ama hata yapmaman adına lütfen bunu 2 kere yaparsan sevinirim. Çünkü işletme sahipleri de tekrardan tabii böyle sürekli siparişler
geri gelince mutfağa onlar da bıkıyor haliyle. Normal bir şekilde böyle ilerliyorlar. Burada kıyafet sektörü vesaire çok güzel. Yani ben bazen The Sezar'a bile buradan kıyafetler bakıp bunların nasıl yapıldığını, dikişlerini, aynı zamanda motiflerini, dizaynlarına hep bakıyorum. Çok çok keyifli şeyler görebiliyorsunuz sokakta giyinen. Hatta benim kıyafetlerim burada gerçekten insanların gözüne çok hoş geliyor. Türkiye'de bu kadar değer görmüyor bazen. Burada Amerika'da vesaire çok çok değer gördüğünü söyleyebilirim açıkçası. Çünkü vizyonumuz biraz daha farklı. Yani surf'u koyduk vesaire koyduk. Buralara daha çok uyuyor Türkiye'ye baktığınızda. Şu anda da mesela bu üstündeki Bali. Çok da keyifli. Burada eminim insanlar gördükten sonra da hoşlarına gidecektir. Görevimizi tamamlamaya gidelim. Ben sevdim bu motor olayını ya. Böyle etrafı göstererek anlatmak çok keyifli. Siz neler düşünüyorsunuz? Bu video özelinde keyif alıyor musunuz? Hep böyle motora takıp anlatayım mı? Farklı şeyler de anlatabilirim biliyorsunuz. Yavaş yavaş geldik. Yolunu görüyorsunuz işte bu şekilde. Hep böyle insan teli. Ama dünyanın neresine giderseniz gidin artık metropol şehirler. Hep böyle. Londra'sı da böyle. İstanbul'u da böyle. Her yerde trafik var artık. İnsan çok çoğaldı çünkü. Yani bakıyorsun Hintliler her yerde, Pakistanlılar her yerde, Bangladeşliler her yerde, Çinliler her yerde, Türkler olarak biz her yerdeyiz. Ruslular her yerde. Bak Tayland'da mesela komple İsrailliler vardı. Buraya giremiyorlar. Müslüman ülke olduğu için İsraillileri kabul etmiyor. Böyle bir bilgi de var. Enteresan bir bilgi. Ama Laos'ta varlardı, Tayland'da varlardı, Arjantin'de, Brezilya'da her yerde İsrailliler vardı. Burada bir tane göremiyorsunuz. Ya adamı yakaladım bak. Kopangan'dan buraya transfer ettik. İkimiz de buradayız şu anda. Beraberiz. Kopamam. Kopangan. Şimdi gidelim bir kahve içelim. Olur. Olur değil mi? Olur. Dinlenelim ya. Hadi. İçelim güzel Hadi. bir kahve. Görevimizi de burada tamamlayacağız bu arada. Aldığımız ürün bu. Ürünün değişikliğini yapacağız arkadaşlar. Şöyle ürünümüz. Tık. Baktım mekana, yok ya ben burada kahve içmeyeceğim dedim. Sese'ye gidiyordum. Hadi canım. Vallahi sen durup Tahir demesen Abi işte Allah. gerçekten. Enerji. Gerçekten. Gerçekten. Arada aklına böyle yerler geliyor böyle. Öylesine bir gideyim diyorsun böyle biriyle Tak karşılaşıyorsun. sevdiğin insanla Kesinlikle. karşılaşırsın. Daha cuk oluyor. iyisi olamaz. Olamazdı ya. Bali'ye geldiğinizde burada mutlaka kahve için. Sörfçü çocukların, yakışıklı çocukların, güzel kızların buluşma alanı gibi düşünebilirsiniz. Kahvesi çok lezzetli, kıyafetleri de çok güzel. Benim aldığım bu ürün de şu an deniz şortu var bir tane burada. Bunu değiştireceğiz. Board şortu olarak geçiyor zaten bu. Beden olarak uymadığı için değiştireceğim. Şurada da farklı ürünleri falan da var. Vanslar falan da var. Kahveleri de çok lezzetli. Böyle bahçede de oturabiliyorsunuz. Biz burada oturup sohbet edeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Kahvemizi içtik, keyfimizi yaptık. Sizi o zaman nereye götüreyim biliyor musunuz? Benim en sevdiğim yerlere, denizlere götüreyim. Bir göstereyim size sahili. Orada birkaç kişiyle görüşelim. Sonrasında turumuz devam etsin efendim. Arkadaşlar buraya geldiğinizde böyle motoru park ettiğinizde how much? 5K. 5K. Ah. Buraya geldiğinizde All day ticket. all day 5,000. Yes, 5,000. Oo, ne kadar yapıyor? 30 cent falan yapıyor haberiniz olsun. Böyle park ediyorsunuz yola, böyle parayı alıyor. Bunlar çok iyi insanlar yemin ediyorum. What's your name? Eko. Eko, ken kabari. Bıçık bıçık. Bıcık bıcık. Yani ne diyoruz? Nasılsın? Türkiye. 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 Veselamünaleyküm. Aleykümselam. Böyle enerjileri var arkadaşlar. Şimdi sahile geldim. Ben buna 5K'yı vereceğim. Sizi sahile dolaştıracağım. Hadi bakalım. Ben Bali'ye geldim. Denize gireceğim. Canggu'da deniz çok güzel gibi ifadeleri göremezsiniz. Canggu'da rüzgar çıkınca burada mahvoluyor. Yani bakın şimdi. Bak şimdi. Burası zaten siyah kum. Görüyoruz. Simsiyah kum. Buradan geldiniz, yürüdünüz. Burada sörfçü kardeşlerim var. Bunlar burada size sörf eğitimi yapıyorlar. Ama rüzgar bu kadar yüksek olunca kimse sörf yapamıyor. Bakın burası bu kadar... Dur. Ay. Tamam dur. Canlı ısırıyor. Tamam ben gidiyorum. Bak böyle yerleri görüyorsunuz. Ne kadar kirli halde şu anda. Çünkü rüzgar getiriyor burada otları. Bu şekilde. İnsanlar bile göremiyorsunuz. Normalde Bali'de burada binlerce insan olur. Gelirler burada gün batımlarını izlerler. Ama şu anda rüzgardan dolayı maalesef çok kötü halde. Şimdi buraya deniz turizmine gelinir mi gelinmez mi siz yorumlara yazın. Ha bu kadar kötü olmuyor normalde ama samimi söylüyorum. Eğer fırsatınız varsa Bali'de Canggu'ya maksimum 1 ya da 2
2 gün ayırın. Burada genelde yaşamaya gelirler. Eğer cime gidiyorsanız eyvallah. Eğer böyle sosyalleşmek, mekanlara, gece kulübüne çıkıyorsanız eyvallah. Ama onun dışında Uluwatu, Ubud gerçek anlamda bence Bali'yi yaşamanız için çok daha mantıklı. Yani benim de buraya geliş amacım arka taraflarda kalıp biraz daha böyle keyfe keder, pirinç tarlalarının arasında kalmak. Ama onun dışında buraya gelip de rüzgarlı zamanda böyle bir şeyin içinde olmak çok çok makul değil. Her zaman böyle olmuyor. Daha önceki videolarımda burada röportajlarım da var benim. Her zaman bu kadar kötü olmuyor. O yüzden acımasız da olmayalım Bali'ye karşı. Şu an burası böyle arkadaşlar. Şu an kötü. Köpekler de az daha ısırıyordu beni ya. Buranın köpeği sakin olur normalde ama o bile rüzgardan biraz gergin gibi. Lan! Yürü! Şş, tamam. Bu köpek gergin. Bana niye saldırıyorsun kardeşim? Kamera var diye mi? Çekmeyin mi diyorsun? Ney senin derdin ne kardeşim ya? Deli midir nedir ya? Motoru da oraya park ettik. Anlamadım. Bak bu kardeşim burada çöpleri toparlıyor şu anda. Otları toparlıyor. Sahili temizliyor. Kocaman sahili nasıl temizleyecek? Burada herhalde bir tane otel ya da beach club var anladığım kadarıyla. İnsanlar burada güneşleniyorlar. Palmiyelerin uçuşunu görebiliyorsunuz. Bakın rüzgara bakın. Sahil böyle arkadaşlar. Maalesef güzel şeyler gösteremedim. İnsanlarla da konuşamadım. Köpek saldırıları, otların oluşu böyle bir şey yarattı bizi. Ulan arkadaş ya, iki dolaşalım dedik, iki keyif yapalım dedik. Rüzgarla köpek peşimizi bırakmadı. Denizin rengi de böyle çamur gibi oluyor. Hiç güzel değil. Canım Tayland'ım. Deniz istiyorsanız Tayland'a gidin. Filipinlere gidin. Welcome to Bali. What's your name? My name Wayan Jack. Wayan Jack. Kadek Eko. Kadek Eku. Sezer Yılmaz. Sarimas. See you. Sarimas ya? Sezer Yılmaz. Oh ya, Sarimas. Itu S Sarimas. Sezer Yılmaz aynen. Burada her yerde motor yine. Devam. Yollara devam. Hadi bakalım. Şimdi yolda giderken bir tane bir şeye denk geldim. Gülüyor burada, tapınak gibi. Ne oluyor acaba burada? İnsanlar falan var, motorları park etmişler, park var. Dini bir tören gibi gözükse de değil herhalde. Tam anlayamadım. Yani yavaştan böyle salaktan gireyim ben. Onları çekiyormuş gibi yapmayayım. Şimdi Bali'de insanların %86'sı Hindu dinine mensuplar. Bunun %10'u Müslüman. Hatta Endonezya'nın %90'ları, %80'leri Müslümanken Bali'nin tamamen Hinduizme inanması da çok garip hatta. Yani çok ciddi bir rakam. %86 buradaki nüfusun hepsi Hinduizme inanıyor ve bu dinde de sitten beni de çağırıyor. Record okey. Geldim ya. Beni çağırdılar şimdi. Hello. Türk çıktı. Merhaba. Begüm. Begüm. Ulan nasıl denk geldik Begüm ya? Yani Begüm'le denk geldi. Gülüyoruz şu anda. Ne yaptığımızı anlamadım ama. Ne bu? Kadınlar matinesine katılmış gibi hissediyorum şu an. Selamünaleyküm hocam. Begüm de bana Türkiye'den tişört getirmişti. Lepaskan keras dari mulut. Very strong, very strong. Tek erkek benim şu anda. Telefonu orada. Telefonu orada unuttum. Alıp geleyim ben. Çalmasınlar telefonumu. Anahtarı da üstünde unutmuşum. Burası böyle güvenli bir yer arkadaşlar. Bir şey olmuyor. Ama ne olur ne olmaz tabii ki de. Ben şöyle 2 dakika alayım şunu. Şunu da şuradan çıkartayım. Ne olur ne olmaz. Gider ayak gümlemeyelim. Görüyorsun değil mi? Unuttuğum şeye bakın ya. Not continue. No. Sometimes strong, sometimes little. Okay. Now strong. Şimdi bir şey daha yapacağız herhalde. Strong, now strong. Ayakları uzattık. Lepaskan keras dari mulut. Bence şeydir bu. Enerjiyi atma şeklidir. Hello. Ulangi. Tarik nafas. Bağıracağız. Powerful now. Lepaskan keras dari mulut. Nasıl gülüyorlar ya. Çok tatlılar ya. Hepsi toparlanmışlar buraya. Powerful. Daha güçlü diyor. Bakın şöyle, bunların her evinde bir tane tapınak bulunmak durumunda. Evler tapınaktan oluşuyor zaten. Görüyor musunuz tapınağın şeklini? Bunlar şeytan oluyor galiba. Bence herkesin kırmızı giymesi de tesadüf olamaz. Dini bir ritüel gibi duruyor ya.
Bilenler varsa yorumlara yazsınlar çünkü bu tören bitecek gibi durmuyor. Ya da bu rahatlama şeysi, terapisi. This lot number. Begüm, bunun ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Nasıl katıldın sen buraya? Ha, yoldan geçerken. Oo, çok iyi ya. davet ettiler, siz de katılın diye. Herhalde bir enerji atma ritüeli gibi bir şey. Herhalde. Herhalde. Bir şeyleri yaparken ben. Evet, garip bir ritüel sonrası şöyle yine dar sokaklardan geçerek eve doğru yol alıyoruz. Eve değil de ben size Cimmi göstermek istiyorum. Nasıl bir yer? Neden burası 80 dolar da diğer yerler 250 dolar gibi, o farkları da göstermek istiyorum. Burada para bozdurmak istediğinizde şu anda 100 dolar kaç para yapıyor? 1.645 milyon yapıyor. Onların rupi diye geçiyor paraları. Birazdan sizlere durduğumda da para birimini de gösteririm. 100 dolara da burada güzel bir gün çok rahat geçirirsiniz açıkçası. Büyük bir para 100 dolar burada. Küçük bir para değil. Tabi doğru yerlere giderseniz çok turistik, pahalı yerler de var burada. Artık Bali eskisi kadar da uygun olduğunu düşünmüyorum. Ama yine de 100 dolarla çok güzel şeyler yaşarsınız burada. Haberiniz olsun. Şimdi shortcut'a girişe bakın. Şöyle grabler, gojekler önümüzde. Takıldık bak mesela burada. İnsanın klostrofobisi tutuyor be. Vallahi billahi de aracık sokaklar. Yanımızdan geçiyorlar. Burada Niepi diye sessizlik günü var arkadaşlar. Bir gün boyunca hiçbir şey çalışmıyor. Hiçbir şey ama. Elektrikler vesaire, evinde kalıyorsun zaten. Başka hiçbir şey yapamıyorsun o sessizlik gününde. Ben de o tarihlerde burada olacağım. Eğer burada o ambiyansı hissettirebilirsem sizlere çekeceğim elimden geldiğince. Geçen senelerde, 3 sene önce geldiğimde ben burada o sessizlik gününde Gili'ye kaçmıştım. Gili Adası Müslümanların yaşadığı bir ada. Daha önce çekmiştim hatırlarsanız videolarda Gili Adası'nı. Müslümanların yaşadığı adada bu sessizlik gecesi yok. Çünkü bu sessizlik olayı Hindu dinine mensup bir olay. 18 ile 20 arası, 19. gün hatta 19 Mart olarak bunların tarihlerinde bu durum kutlanıyor. Onu da beraber inşallah sizlere çekebilirim. Yine geldiğimiz yollardan geri dönüyoruz. Şöyle ışıklarda genelde polisler olur, yönlendirirler. Bak köşede var zaten 2 tane görüyorsunuz. Bunlar genelde kaska bir şey demez ama kask turizmcilerin, yani turistlerin çok olduğu yerlerde böyle konumlanır bunlar. Onlar da hemen sizi durdururlar, önünüze atlarlar eğer kasksız görürlerse. O yüzden hem sağlık açısından hem de polislerle uğraşmamak adına kesin ve kesin kask kullanın Bali'de. Affetmezler abi, alırlar. Bir de korkarsanız, eliniz ayağınız titrerse, bilmezseniz sistemi vallahi 1 milyona kadar alırlar. Acımazlar yani. Ana yollardaki trafik bu şekilde. Benim size aksetmek istediğim aslında sabahki olay buydu. Böyle gıdım gıdım gidiyoruz işte şimdi. Kötü mü? Alışınca güzel ama yani birazdan sizlere şeyi anlatayım. Bali'ye kimler taşınmalı? Gerçekten Bali'ye taşınmalı mı insanlar? Burada yaşanıyor mu? Yaşanmıyor mu? Bıkkınlık yaratıyor mu? Yaratmıyor mu? Hepsini tek tek anlatmış olayım detaylıca. Çünkü aranızda ben eminim buraya taşınmak isteyen de çoktur. Yaşamak isteyen de çoktur. Hepsini farklı farklı göstereyim. Ben şu benzinlikçiye gelip benzin alayım mı diyeceğim. Benim evin orada da var. Burası bir tık kalabalık duruyor. Benim evin oradakine gideyim ben. Benzin de almış olalım. Şimdi benzinlikçimiz burası. Pertamina diye geçiyor. Bakın burada sıra daha az zaten. Buraya konumlanacağız. Buradan bekleyeceğiz. Alacağız birazdan. Şöyle gösterecek olursam ibre neredeyse boşta arkadaşlar. Buradan şu şekilde alacağız. Ben diyeceğim fulle. Bakalım fullü kaç para tutacak. Bir tane daha burada sıra var. Lokallerin orada aldığı. Muhtemelen bunun fiyatı daha uygun. Orası daha büyük olduğuna göre sıra. Burası biraz daha pahalı olabilir. Görelim. Arkadaşların para birimleri de bu şekilde. Gerçekten paralar Tayland'a göre çok daha maalesef kağıt olarak daha dandik ya. Çok yumuşak falan böyle. Tayland'ın parası çok iyiydi. Şu mesela yaklaşık 100k var ya elimde. 100.000 rupiya yapıyor. Bu toplamda ne yapıyor biliyor musun? 6,5 dolar falan yapıyor. Bundan 1 milyon yaptığınızda 16,5 tane toparladığınızda işte 100 dolar yapıyor. Para birimleri de bu şekilde. 20k mesela yaklaşık 1,20 dolar civarı falan. Bakalım kaç para tutacak doldurunca. Şu şekilde başladı. Şurada ekran var. Hi brother. Buradan fiyatları da görebiliyorsunuz. Bakalım kaç para yapabilecek. How are you bro? I'm good, good. What's your name? Hino. Hino, nice to meet you. You are very rich eh? Too much money. Yes. Bakalım full'e 60 oldu. 65 oldu. Full'leme 66.300 tuttu. Ben şu çocuğa 100'lüğü vereyim. Al kardeşim. 35 verecek bana neredeyse. Ben şöyle kapağımı
kapatayım arkadaşlar. Ulan ilk kez bu kadar motor videosu çekmiş olabilirim ya. Öyle kapağımı kapattım, bunu da aldım. Hah, teşekkür ettim. Thank you. See you Fino. Hadi bakalım gidelim arkadaşlar. Günlük diğer bir görevim var arkadaşlar. Laundry. Yani çamaşır yıkatma. Burada 1 ile 3 kilo arası 50.000 rupiya. Yani ne yapıyor? 3 dolar yapıyor. 3 dolara yıkatıp ütületip temiz kokulu alabiliyorsunuz. Bence çok güzel. Bu neymiş ya böyle trafik? Yol verin daha biz de geçelim. Valla atlamazsanız burada yol almak çok zor arkadaşlar. Heh, atladım valla. Bir daha atlıyorum. Durdurdum valla hepsini. Durun lan. Eyvallah. Tamam, olayımız böyle. Gözü açık olacağız. Her yerde de laundry vardır burada. Çamaşır yıkama yeri. Ya öyle bir İngilizceye takılıyoruz ki Türkçe kelimeleri unutuyoruz artık yurt dışında yaşıyor. O yüzden kusura bakmayın lütfen. Benimkisi de şu Our Laundry yazan var ya, orası. Bugün demiştim ben ona. Bu saatte gel dedi bana 3'te. Şu an saatlerimiz 5. Şöyle park edelim şuraya. Hoppa. Kapının önüne geldik zaten. Sistem şu şekilde. Giriyorsun içeri. Diyorsun ki Sezer Yılmaz. Hello Sezer. Sonra çıkarıyorsun parayı. Burada çamaşırlar yıkanıyor bu şekilde. Kurutma makinesi vesaire de var. Ütüyü de şurada yapıyorlar. 50K veriyorsun. Geçmiş olsun. Çok da temiz yapıyorlar. Çamaşırlarımız da bu şekilde böyle torbaya geçirirler arkadaşlar. Parfümlerler, ütülerler. Bize geri verirler. Ben de bunu motorun altına atıyorum. Geçmiş olsun. Çok güzel sistem. Hayatımda yeni bir sayfa açıldı. Spor yapma sayfası. 2,5 aydır biliyorsunuz gym'e falan gittim Tayland'da. Şimdi de burada da devam ettiriyorum. Burası benim mahallemin salonu. Normalde burada şöyle bir mahallemiz var. Pirinç tarlaları arasında yaşıyorum ben. Mümkün mertebe o şehre, az önceki gittiğim yerlere inmiyorum. Threshold diye bir yer. 1.300.000 ödedim. Vergilerle beraber indirim de yaptılar bize. Böyle bir gym. Normalde burada 5 taneden fazla insan olmaz. Ama anladığım kadarıyla şu an derse geldik. Derse geldiğimiz için de burada bir sürü insan var. Normalde dediğim gibi valla 5'ten fazla olmuyor. Buradan genelde protein shake alıyorum. Buradan geliyorsunuz, isminizi söylüyorsunuz. Bakın burada derslerin takvimi var. Buradan derslere katılabiliyorsunuz. Şu an bayağı bir insan var burada. İçeride ayrı bir gym var, salonu var. Dışarıda böyle ayrı bir gym'i var. Recovery tarafı yok bunun. Yani bu ice bad'tir, havuzdur, saunadır yoktur. Öyle bir yer burası. Sese tarafında, Çemege tarafında kalıyor. Uygun fiyatlı. Aslında o çok da uygun değil ama uygun. Böyle. Hadi bir idman atalım değil mi? Beraber atalım. Şimdi gün batımına gideceğiz. Gün batımına gitmeden tam 35 dakikamız var. Hatta 30 diyelim. 30 dakikada müthiş bir idman atacağım. Bam 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 vuracağız çıkacağız. Bence jimlere zaten geldiğinizde tüm performansınızı verin. Hızlı bitirin. 1 saati 45 dakikada bu işlemi yapın. Rahatlayın. Vücudunuz böyle esnesin. Daha sonra hayatı yaşamaya devam edin. Burada saatlerce bence kalmanın anlamı yok. Spor sağlık içindir. Unutmayın. Dostlar son durum bu. Son güncel form bu. Şınavla başlıyoruz olaya. 75-100 tane şınav çekiyorum. Bugün göğüs çalışacağım komple. 3 tarafı çalışacağım. Alt taraf biraz yani eskiye göre daha iyi ama hala yani tereyağlı pilavlar mı, ekmekler mi, çocukken yağlı ekmekler mi derseniz yavaş yavaş gitmiyor onlar. Hemen bir anda olmuyor. Yavaş yavaş çalışıyoruz. Şınavla başladık. Devam edeceğiz. Bu arada ben böyle gözükmemin sebebi şu. Üstümün çıplak olması. Demin tişört vardı. Çıkarttım ki. Burada böyle bir gelenek var. Yani insanlar burada böyle cıbıldak çalışabiliyor. Kimse burada bir şey demiyor. Bilmiyorum bizim ülkede nasıl, en son cime hiç gitmedim. Bak şurada da bir tane cıbıldak çocuk var. Böyle rahat çalışabiliyorsun. Aynaya bakınca motivasyonun olabiliyor. Burada kimse aynaya da bakmıyor. Kimse görsel peşinde de değil. Sağlık için yapıyor. Tabii görsel zaten kendi kendine oluşuyor bu mentalite olduktan sonra. Öyle. Hadi idmana devam edelim. Bence olayın %50'si idman, %50'si yeme, içme. Aynı zamanda uyku ve düzenli spora gelme yeteneğiyle ilgisi var. Artık bunları kendinize oturtturabilirsiniz. Ben 2,5 aydır yapıyorum. Böyle oldu. Kolum sakattı biliyorsunuz. Yavaş yavaş iyileşiyor. Daha hala iyileşmedi. Ama garip hareketler de yapmaya devam ediyorum. Hani iyileşmemek için elimden geleni yapıyorum. Ne yapıyorum göstereyim bak. Ne diyor orada? Her gün %1 daha iyi hale gelirsin diyor. Çok doğru. Vallahi gün batımına yetişeceğim diye hızlı idmana attım 25-30 dakikada. Yavaştan gün batmak üzere sahile doğru, benim mahallemdeki sahile doğru sizleri götüreceğim. Son halde bu, ya kardeşim bize gym videoları yapma diyorsanız da yapmayız. Ama ben günlük hayatımı da göstermek istiyorum. Bazılarınız yazıyor abi bize günlük hayatını da göster. Ne yapıyorsun, nasıl çalışıyorsun, neler yapıyorsun, işte nasıl zayıfladın bu kadar, ne yiyorsun, ne içiyorsun diye de görmek isteyen de çok oluyor. O yüzden de böyle ara bunları serpiştiriyorum. Ne yediğimi, ne içtiğimi, ne yaptığımı, spor olarak çalışmalarımı. Öyle.
Eğer beğenmediyseniz de yazabilirsiniz alta. Ben şimdi sahile doğru motor sürüyorum arkadaşlar. Hadi görüşürüz orada. Uçtum geldim. Mahallemin şu anda sahiline doğru geldim. Her yerde motosiklet var. Herkes buraya park etmiş arkadaşlar. Gün batımını izlemeye gelmiş ama ben uzaktan gördüğüm kadarıyla bulutluydu. Size bir şey söyleyeyim mi? Bali'ye geldiğimden beri her gün bulutlu. Gün batımı izleyemedim ya. Yani şu anda yağmur sezonu burada. Yağmur sezonu olunca maalesef bulut ve yağmur çok oluyor. Bakın şu anda burada dini seremoni de yapıyorlar galiba. Gün batımını burada Bali kardeşlerimiz var. Burada lokalleri gördük. Burası benim oturduğum yer turistten biraz daha uzak. Turistleri görmek istiyorsanız bugün gittiğim yer vardı ya, orası tam turist yeri. Buralar biraz daha böyle lokallerin, benim gibi insanların sessiz sakinliği sevdiği bir yer. Daha güzel açıkçası. Gördüğünüz üzere gün batımı maalesef yok denecek kadar az. Yine bulutlar kaplamış ama burası daha temiz diğerine göre fark ettiyseniz. Çok daha az insan var bir de. Keyifli buralar. Şurada mekan falan da var. Kokonat falan da içebilirsiniz. Gayet güzel. Köpeğini alan geliyor burada. Geziyor beraber. Çocuklar zıplıyor, hopluyor. Orada denize giriyorlar. Küçücük çocuklara var. Güzel ama manzara çok güzel şu an. Bali'de Bali. Anlatıp duruyoruz. Bali gerçekten bu kadar ucuz mu? Bu kadar güzel mi diye soracak olursanız ve Bali'ye kimler taşınmalı diye sorarsanız, çünkü çok fazla geliyor bu soru arkadaşlar. Bali'ye gerçekten online olarak para kazananlar taşınabilir. Yaklaşık 2000 dolara burada çok güzel bir hayat yaşarsınız. Ne büyürsünüz ne küçülürsünüz. Bali'de hırsınız da baya azalır. Çünkü burası doğal çevresi olan, insanların cime gittiği, keyif aldığı, gün batımını yaptığı, sosyal yaşamın yüksek olduğu bir yer. Yani kapitalizmden biraz uzaklaşıyor. Tabii içeride hala kapitalizmi fazlasıyla yaşayan insanlar da var. Onlarla beraber takılırsanız büyürsünüz. Ama genel olarak ülkeye ve adaya baktığımızda yavaş bir hayat söz konusu. Yavaşlığı seviyorsanız burası güzel. Şehir hayatından uzaklaşmak istiyorsanız burası çok güzel. Doğada kalmak istiyorsanız burası çok güzel. Ama dediğim yerler güzel. Yani artık Canggu'nun içine gittiğimizde maalesef o kadar o eski Bali'yi hissedemiyorsunuz. Çok fazla her yer bina olmuş, pirinç tarlaları yok olmuş vesaire vesaire. Yani genel olarak özete bakacak olursak online 2-3 bin dolar para kazananlar gelebilir. Bence buranın yaşı 20 ile 35 yaş arası. Yani bunun üstündeki hayat tarzını seven insanlar, gerçekten doğayı seven insanlar gelip taşınabilir. Ailesi olup burada çocuğunu yaşatmak, büyütmek isteyenler gelebilir. Ama onun dışında ben büyümek, daha fazla bir şeyler almak istiyorum diyorsan burası onun yeri değil açıkçası. Burada hırsların yavaş yavaş yok olacaktır. Egolarından arınmaya başlayacaksındır. Hele Kopangan'da hiçbir şey kalmıyor arkadaşlar. Buralar biraz daha en azından kapitalizme yakın. Yaşayan insanlar bakımından söylüyorum. Şimdi bu uygunluk konusuna gelecek olursak, eğer lokallerden yerseniz çok uyguna yersiniz. Daha önceden bir video çekmiştik. Lokal bir restorana gittiğimizde 50, 60, 100 liralara yemek yiyebiliyorsunuz. Ama güzel bir restorana gitmeye kalktığınızda burada, yani nereden baksanız diğer ülkelerdeki fiyatlarla hemen hemen aynı çıkacak. Yine daha uygun tabii baktığınızda. Bir Amerika'ya göre, bir Dubai'ye göre çok daha uygun. Türkiye'ye göre bazı konularda çok uygun. Türkiye'ye göre bazı konularda bence yine pahalı. Yani eşitlenebilir artık. Türkiye de artık pahalı. Bence Bali de artık çok uygun değil. Bence Tayland da artık çok ucuz değil. Artık ucuz diye bir şey kalmadı. Covid'den sonra her şey çok pahalılaştı. Ünlenen yerler daha da pahalı hale geldi. Ama gelip buraları da görmek lazım ya. Hani o fiyat baremi bence yine dünyada kıyasladığınızda diğer tatil destinasyonlarına göre, özellikle konaklama kalitesi, oteller vesaire, böyle doğanın içinde kaldığınız için balaylar vesaire çok ilginizi çekebilir. Çok da keyif alabilirsiniz. Ama yine tekrarlayacağım. Deniz kültürü istiyorsanız burası değil. Deniz kültürü vesaire istiyorsanız Tayland, Filipinler bunun ana vatanı, ana cennet yeri. Şimdi biz protein almamız lazım. Besledik. Ben sizi buranın en ünlü restoranlarından, gençlerin hep gittiği yerlerden bir yere götüreceğim. Farklı şubeleri de var hatta. Bu şubesi bence çok daha güzel hepsine göre. Daha az insan var diyeceğim. Yine öyle değil. Çok, her yerde insan var. Burada restoranlarda yer bulmak falan çok zor. Çok dolu Bali arkadaşlar. O yüzden rezervasyon yaptırmanız lazım. Yola çıkmadan Güneş'i tekrardan selamlayalım. Bize yine güzelliğini yaptı. Veda etti bulutların arkasından. Teşekkür ediyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Şimdi yemeğe giderken tekrar ben bunları gördüm. Bunlar kanaksalilerini toplamışlar. Kanaksaliler vardır. Her gün günde 3 defa böyle Tanrı'ya ithaf ederler. Yeşil bir şey var böyle ot. Onu gösterirler insanlar. Onun içine böyle adamak istedikleri şeyleri koyarlar. Tütününden çiçeklerine kadar. Bakın şurada var. Göstereyim. Şunlar kanaksarı oluyor. Şöyle.
Böyle tütsülerler sabah burada toplanmışlar. Şu an gün batımını izliyorlar. Daha sonrasında törenlerine devam edeceklerdir diye düşünüyorum. Burada adadıkları şeyleri de buraya yerleştirmişler. Yıllar evvel gelip çektiğimde bana kızmışlardı. O yüzden böyle korkuyla gidiyorum ama şu an kimse bana bir şey demedi. Buraya da böyle adaklarını koymuşlar. Böyle gidelim. Hello, what is that? This is a ceremony. Ceremony for what? Balinese for cremation. Hmm. Yeah, for the people day. People's Eye. Yeah. Ah, okay. So every day you do or sometimes? Sometimes. Sometimes. Yeah. Hmm. But you have another ceremony tonight? Or No. you just finish here? Yeah, finish in here in the beach. You start in the morning? Yes, Oh. until evening. Evening. What is the name of the ceremony? Ngaben. Naben. Nga, Na? nga, Na. nga, Na. ang. Nga. Na. Ngaben. Naben. Yeah. Naber. Ngaben. Naben. Yeah. Ah, okay. What's your name? My name is Lala. Lala. Cesar. My name is Cesar. I am from Turkey. Oh yeah, nice, to meet you. Nice to meet you. Have a good day. Thank you Yeah, so much. too. See you. See you. İşte ölen insanlar için yapılmış bir seremoniymiş arkadaşlar. Öğrenmiş olduk. Naben diye geçiyor. Böyle çok tatlı insanlar var ya, bak bana Bali'ye gelmek için 3 sebep say desen insan derim ya. Onun dışındaki diğer şeyler çok... Hi, how are you? Good, thank you. So, Uluwatu. I like Uluwatu so much. Uluwatu is better than Canggu? No, which is better? Yes, but So far, ben diyorum ki Uluwatu daha iyi. So far, ha? You are Balinese? yeah. Ken kabari. Bajek. Bagus. Bajek. Bagus. Bajek is very good. See you. Thank you so much. Terima kasih. Where are you from? Türkiye. Turkey, yes. Türkiye. Do you know Türkiye? No. No Türkiye? No Türkiye. İstanbul? Can you say Bali, yes? Bali. I love Bali. See you. Bye bye. Çok tatlılar. Kurban olayım ya. Bu insanlar gerçekten güzel kalpli insanlar. Hiç içlerinde nefret, hiçbir isyan yok. Böyle hep iyi davranırlar. Hep selam verirler. Senin motorun burada niye duruyor dediklerinde de hani biz hep deriz ya, para almaya çalışırlar değnekçiler. Yok abi, sana sorar böyle, motorunla ilgili bir sorunun mu var? Ülkemize hoş geldin. Video çektiğin için teşekkür ederiz. Sefalar getirdiniz. Umarım Bali sana iyi davranır falan, böyle hep iyi niyetlerde bulunuyorlar. Çok acayip insanlar. Çok seviyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Yemeğe gidiyoruz arkadaşlar. Protein ağırlıklı besleneceğiz. Buranın en ünlü restoranlarından değil, kafelerinden bir tanesi. Hadi gidelim. Ambiyans da çok iyi o. Şimdi o bahsettiğim restorana geldik. Open House diye geçiyor. Şurada tabelasını göstereyim. Sıra var. Burada kapıda isminizi söylüyorsunuz. Rezervasyonunuz varsa alıyorlar. Yoksa da bekliyorsunuz bu şekilde insanların kalkmasını. Bakalım. Sirkülasyon çok yüksek. Bekleyelim. Birazdan boşalır bence. Bak, sirkülasyon çok yüksek. O çocuğu içeri aldılar. Sıra bende şimdi. Bana gelecek. How are you diyecek. Ne yapıyorsun diyecek. İçeri alalım diyecek. Ya da dışarıda mı oturmak istersin? Ona göre biz de söyleyeceğiz. Böyle kapıda bekliyorsunuz. Hey, how are you? I don't have reservation. But I'm on. Okay. Birazdan alır. Fatma. Your name is Fatma? Yeah. It's a Turkish name, Fatma. Yeah. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın Fatma? How do you know Turkish? I were in Turkey before 5 months in the Oh, Bodrum. in Bodrum? Yeah. Oh, I was living in Fethiye. Fethiye, yes. How's your day? I'm good, you? İyiyim, siz nasılsınız? Do you speak Turkish? Oh, sen de. Biraz tabii. So good, so good. You are so good. Dan istimewa memnun. Ben de çok memnun oldum. Geçelim mi içeri? Yer var mı? No, understand? Okay. Okay. For two. One. I'm single. You want to sit inside or outside one? Inside is better. I'm gonna show the around also. Bak, görüyorsunuz ne kadar kibar, ne kadar güzel insanlar ya. Böyle oturacağız şimdi burada. Yeah, it's fine. Thank you so much. Teşekkürler. Burası böyle bar kısmı. Ben şuraya eşyalarımı bırakayım. Böyle de oturabilirsiniz isterseniz arkadaşlarınıza geldiğinizde. Biz öyle yapmıştık. Ben buraya bir şey bırakamadım. Ben biraz etrafı gezdireyim size. Birazdan otururuz oraya. Burası bar kısmı. Arka tarafta havuz kısmı vesaire var. Burada kahvelerinizi içebiliyorsunuz.
görüyorsunuz. Benim en favori alanım, burada oturup çalışabilirsiniz isterseniz. Şurada da bir tane havuz var. Böyle bir yer. Gayet keyifli açıkçası. Özellikle cowork yapmak isteyenler, işte uzun süre çalışmak isteyenler havuza karşı burada oturabilirler. Burada duşakabini var. Burada tuvalet kısmı var. Böyle isterseniz armutlara da oturabilirsiniz. Armutlara oturup çalışabilirsiniz. Bence çok çok keyifli bir yer bu open house. Menüsünde birazdan göstermiş olacağım sizlere. Böyle bir çatı altında. Burayı bir tane sporcu adam açmış. Demiş ki Bali'de böyle bir sistem yok. Ben kendi istediğimi kendim yemek istiyorum. Ona göre ben de bir menü hazırlayayım demiş. Sonra burayı almışlar, bir yerden devralmışlar. Kendi menülerini yapmışlar. Burası bam diye patlamış. Öyle bir yerden bahsediyoruz. Hadi bakalım. Şu da buranın muhtemelen ortaklarından ya da müdürlerinden bir tanesi. Biz de şöyle oturalım. Buranın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi, böyle bowl, tabak yapmak istersen ya da sandviç yapmak istersen buradan istediğini seçiyorsun. Fiyatların hepsi yazıyor. Kimisi 20K, kimisi 30K. Seçtiğin proteine göre. Mesela et seçersen ben buraya, etin tanesi $2,5 civarına geliyor. Ne koymak istersen içine. İstersen pilavlı, istersen başka şeyli de yapabilirsin. Tamamen sana kalmış. Normal menü de var şu şekilde. İstersen normal menüden de buradan direkt seçebilirsin. Menüleri falan da çok tatlı. Hani böyle dergi kapakları falan olur ya, onun gibi yapmışlar. Çok güzel. Birazdan ben kendi tabağımı kendim yaratacağım. Ne yediğimi, kaç para tuttuğunda sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani sizler karar verin. Bali ne kadar uygun, ne kadar değil. Artık o inisiyatif sizlere kalıyor. Ben elçiyim. Elçiye zeval olmaz. Deniz Pehlivan hep böyle derdi. Haklıydı. Biz anlatırız, yeriz, içeriz. Sizler kendiniz karar verirsiniz. Buraya kadar beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi yemek faslına geçelim. En güzel tarafı da burada kaç gram protein, kaç kilo işte yağ olduğu vesaire de yazıyor. Buradan seçiyoruz. Ben mesela ne seçtim? Bir tane kıymalı seçtim. Altta brown rice, kahverengi pirinç seçtim. Altta avokado seçtim. Arkada sosu seçtim. Limonlu tahini sos dedim. Garip garip şeyler seçebilirsiniz. Buradan isterseniz sebze alabilirsiniz. Ben biraz sade olsun dedim. Çok karnım ağrıyor sonra karıştırınca. Bu şekilde güzel benim için. Hadi bakalım gelsin görelim. Yemeğimiz geldi arkadaşlar. Burada bir tane ne var? Kıyma var. Burada kahverengi pilav var. Avokado var. Karışık kuru yemiş var. Bu şey oluyor arkadaşlar. Çiğ oluyor. Daha sağlıklı oluyor. Burada da limonlu tahin sosumuz var. Bunu yiyeceğiz arkadaşlar. En son fiyatı lezzetiyle beraber söylemek istiyorum. Lezzet bence geçen yedim ben burada. 10 üzerinden 7 ile 9 arasında verebiliriz. Bakalım kıymanın tadına. Kıyma bayağı lezzetli. Valla pide içi gibi yapmışlar. Çok güzel. Pilava bakalım. Pilav klasik Asya pilavı. Lezzetli olmaz genelde. Yararlı olur. Bir de avokadomuz var. Sosa bakıyorum. Limonlu tahin sosu da çok çok iyi değil. Yani çok limonlu. O yüzden çok keyif vermeyebilir. Pilavı ben şimdi ne yapacağım? Karıştıracağım böyle kuru yemişler. Öyle yiyeceğim. Afiyet olsun. En son fiyatı da söyledim. Bir tane de şöyle green spirulina dediğim bir şey var. Burada Asya ülkelerinde çok fazla nem olduğu için su kaybı çok yüksek yaşanıyor. O yüzden böyle dehidrasyon dediğimiz sular oluyor. Elektrotli. Onlardan içebilirsiniz. Yedik, içtik, doyduk. Fiyat geldi arkadaşlar. 192.400 rupi yaptı. Bu da yaklaşık 500 TL yapıyor. Kıymalı pilav, avokado, yanına bir tane içecek 500 TL. O da 11.36 dolar yapıyor. Sizce ucuz mu, uygun mu? Yoksa fiyatlar dünyada her yerde aynı mı? Size göre nasıl bir durum? Siz artık yorumlarda belirtirsiniz. Ben size yola çıkacağım. Burada Hinduizm böyle bir geleneği var. Müzik yapıyorlar. Garip gelebilir sizlere. Bana da geliyor. Ama bir gidelim. Bulayım ben size onları. Göstereyim etrafı da. Bakalım neler gerçekleşecek. Hep beraber bu dini törenleri görmüş olalım. Hadi yola çıkalım. Bali'ye geldiğinizde her an yağmur yağma riski çok yüksek. Az önce normal kuruydu. Şimdi yağmur yağıyor. O yüzden motorunuzun içine bir tane yağmurluk almayı unutmayın. Benim var yemyeşil. Thank you so much kardeşim. Bye bye. Çocuğa da tip de verdim. Burada siz fakirleşmezsiniz ama onlara 10K, 15K, 20K vermek. Yani o kadar güler yüzlü ki bu insanlar her şeyi hak ediyorlar. Allah inşallah onlara daha fazlasını verir ya. O kadar da içimden gelerek dua ediyorum bu insanlara. Vallahi yolda giderken duydum seslerini, durdum. Seremoni var burada. İnşallah beni alırlar içeri ya. Şöyle %11'de şarjım kaldı. Bunları çekmek istiyorum. İçerideki seremoniyi göstermek istiyorum. Abi evlerin içi bu. Bunlar tapınak, tamam mı? Herkese ait bir ev var. Böyle dini mabet yaparlar bunu. Tüm paralarını zaten böyle tapınak kurmaya harcıyor bu insanlar. Burada bir dini seremoni var. Yine kadınlar var yalnız fark ettiyseniz. Çocuklar ve kadınlar. Erkekler arkada oturuyor. Kadınlar burada. Çocuklar da burada. Neden böyle bir seremoni var? Gelin soralım, öğrenelim. Öğrenmeden olmuyor. What is that?
Balinese dance. Balinese dance. Yes. Oh, so good. Only woman, no man? Yes. Vay çok iyi. Ya gülmelere bak ya. Böyle şimdi dans edeceklermiş burada. Çok tatlılar. Valla İngilizce bulanı bilsem şöyle tapınak. Burada evde yaşıyorlar. Tapınakların içinde ev yapıyorlar kendilerine. Öyle yaşıyorlar. Tüm hayatlarını ödedikleri şey zaten bu tapınaklar. Balinese dansı yapacaklarmış. Çok güzel. Burada da adamlar var. Adamlar aha vallahi başladı. Ha? Allah Allah. Oy. Hui. Koş sen koş. Lan çok tatlılar ya. Erkekler çalıyor, kızlar oynuyor. Oynayın kızlar. Bak 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 motiflere bak. Sarung sarıyorlar altlarına. İlk kez bu kadar anlamlı duyuyorum ben bu müziği, öyle söyleyeyim size. Çok güzel oynuyorlar ama ha. Ben onların alanına girmeyeyim de saygısızlık olmasın. Hi. Why you don't dance? Go. Go go. Teyzemler çok ciddi valla. Bu dans çok hoşuma gitti benim. Tebrik ederim bunları. Çok keyifliler. Bak el motifleri hepsi aynını yapamıyor ama olacak. Zamanla olur bence hepsinde olur yani. Birbirini izliyorlar. Müziği hissedenler de var aralarında. Yaşayarak yapıyorlar. Erkoların da eline çekiç var. Çekiçle vuruyorlar müziğe. Şu şekilde müzik aleti var. An itibariyle evime huzura geri geldim arkadaşlar. Umarım bugün çekmiş olduğum video hoşunuza gitmiştir. Bu kardeşiniz şimdi oturacak videoları tek tek analiz edecek. Editör Koray kardeşimize yollayacağız. Buradan onun da ellerine sağlık demek istiyorum. Aylardır benimle çok güzel işler başardık. Yani bence videoların kalitesini de ona borçluyuz. Editleri konusunda çok özenle yapıyor kardeşim. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Pazar saat 11'de bu tişörtlerimiz çıkacak. Bordo beyazı da var. Sarı laciverti de var. Hangisi uyuyorsa sizlere alabilirsiniz. Sadece 649 TL olacak. Çok kaliteli. Kardeşinize güvenin. Giydikten sonra teşekkür de edersiniz. O zaman Bali'den sevgiler. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.